Milyonlarca yıl önce dünya bizim bildiğimizden çok farklı bir yerdi. Devasa ormanlar, buharla dolu bataklıklar ve gökyüzüne uzanan dev ağaçlar. O dünyaya hükmeden bir tür vardı. Dinozorlar. Onlar gezegenin en güçlü canlılarıydı. Yeryüzünde koşuşuyor, denizlerde yüzüyor ve gökyüzünde uçuyorlardı. Hayat sanki sonsuza kadar sürecek gibiydi. Ama evrende hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bir gün gökyüzü karardı ve yaşamın düzeni sonsuza dek değişti. Dinozorlar yaklaşık 165 milyon yıl boyunca dünyaya hükmetti. Bu dönem bilim insanlarının Mezoik çağ dediği bir zamandı. Üç büyük döneme ayrılır. Trias, Jura ve Cretaceous. İlk dinozorlar küçük ve çevikti ama zamanla büyüdüler, çeşitlendiler. Bazıları 30 metreyi buldu, bazıları kuş kadar küçüktü. T-Rex gibi dev avcılar ormanlarda dolaşırken Tyrox gibi otçular sürüler halinde geziyordu. Gökyüzünde Tyrannoslar uçuyor, denizlerde dev Mosasauruslar yüzüyordu. O zamanlar dünya sıcaktı. Kutup bölgelerinde bile buz yoktu. Bitkiler dinozorlar için sınırsız bir besin kaynağıydı. Ama bu dünya kırılgandı. Çünkü doğa her zaman değişir. Değişim geldiğinde hiçbir tür ondan kaçamaz. Yaklaşık 66 milyon yıl önce gökyüzünde bir ışık belirdi. Bir yıldız gibi parladı ama aslında ölümün habercisiydi. 10 kilometre çapında dev bir göktaşı saatte 70 bin kilometre hızla dünyaya doğru ilerliyordu. Hedef bugünkü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ydı. Ve o an geldi. Güneşten 1000 kat daha parlak bir ışık gökyüzünü doldurdu. Ardından sessizliği bir patlama parçaladı. Enerji 10 milyar atom bombasına eşitti. Dünya sarsıldı. Okyanuslar kabardı. Tsunamiler kıtaları yuttu. Gökyüzüne yükselen toz, kül ve gaz tabakası güneşi kapattı. Sıcaklık bir anda 1000 dereceye çıktı. Kıtalar yandı. Ormanlar yok oldu. Dakikalar içinde dinozorların dünyası alev aldı. Sonraki günlerde gökyüzü karardı. Aylar boyunca güneş ışığı yeryüzüne ulaşamadı. Fotosentez durdu. Bitkiler öldü. Otçullar aç kaldı. Ardından öteburlar aç kaldı. Zincirleme bir çöküş başladı. Ama asteroidin çarpması tek sebep değildi. Aynı dönemde dünyanın bir başka köşesinde yerin altı da öfkeyle kaynıyordu. Bugünkü Hindistan topraklarında Dekkan tuzakları adı verilen dev bir bölge yüz binlerce yıl boyunca lav püskürttü. Bu lavlar binlerce kilometre alanı kapladı. Volkanlar atmosfere milyonlarca ton gaz saldı. Sülfür, karbondioksit ve zehirli partiküller göğe yükseldi. Bu da küresel sıcaklığı önce arttırdı, sonra hızla düşürdü. Dünya bir buhar kazanı gibi kaynıyordu. Sonra bir anda donuyordu. Bu ani değişimler dinozorların bedenine değil, doğrudan ekosisteme saldırdı. Bilim insanlarının bugünkü yorumu belki asteroid son darbeydi. Ama dünya zaten hasta bir gezegendi. Doğa iki taraftan saldırmıştı. Gökyüzü ateşle geldi, yeraltı lavla cevap verdi. Ve sonuç kaçınılmazdı. Dinozorlar yok oldu. Her yok oluş bir başlangıçtır. Yeryüzü küle döndü ama kül toprağın gübresidir. Dinozorların ardından sessizlik çöktü. Fakat bu sessizlik uzun sürmedi. Küçük dayanıklı canlılar hayatta kaldı. Bazı kuşlar, bazı sürüngenler, bazı küçük memeliler gizlenerek, bekleyerek, uyum sağlayarak yaşadılar. Yavaş yavaş dünya yeniden yeşermeye başladı. Yeni bitkiler çıktı. Yeni türler doğdu. Memeliler çoğaldı. Onlardan biri milyonlarca yıl sonra insan olacak. Belki de biz o felaketin çocuklarıyız. Eğer o göktaşı düşmeseydi belki bugün burada olmazdık. Bugün gökyüzüne bakıyoruz. O eski hikayeyi hatırlıyoruz. Asteroidler hala orada. Uzayın karanlığında dolaşıyor. Bilim insanları her gün gökyüzünü tarıyor. Bir sonraki büyük çarpışmayı önceden fark edebilmek için. Ama belki de gerçek tehlike gökyüzünde değil, bizim kendi elimizde. İklim değişiyor, doğa bozuluyor. Tıpkı o günkü gibi. Tarihin tekerrür etmesi için bir asteroid gerekmez. Dinozorların hikayesi bize bir şey öğretir. Güçlü olmak yetmez. Uyum sağlamak gerekir. Hayat her zaman bir yol bulur. Ama bazen o yol bizden geçer. Geçmiş, geleceğin aynasıdır.